Herkese merhabalar. Ben Doktor Yakup Alpay. Ortopedi İstanbul kalça protezi doktoruyum. Bugün sizlere kalça protezi ameliyatı nasıl yapılır hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Öncelikle kalça protezi ameliyatı için dünyada genellikle 3 tane insizyon tekniği kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi posterior yaklaşım, diğeri lateral yaklaşım, üçüncüsü de direkt anterior yaklaşımdır. Bu üç yaklaşımın birbirine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Lateral yaklaşım dediğimiz yaklaşımda gluteus medius tendonu hasar gördüğü için artık günümüzde sıklıkla kullanılmamaktadır. Biz Ortopedi İstanbul olarak daha çok posterior yaklaşım, uygun hastalarda ise direkt anterior yaklaşım yapmaktayız. Direkt anterior yaklaşımı avantajı aynı seansta çift taraflı kalça protezinin süresinin daha kısa olması, aynı anda çift kalçaya rahatlıkla uygulanabilmesidir. Ancak biz Ortopedi İstanbul olarak çift taraflı posterior yaklaşımda çok sayıda hastamız mevcuttur. Bu çift taraflı hastalar posteriorla da yapılabilmektedir. Posterior yaklaşımda ne yapmaktayız? Öncelikle hasta ameliyat pozisyonu yan yatırılmaktadır. Posterior yaklaşımda kalçanın yan kenarından arka tarafa doğru uzanan bir 10-12 santimlik insizyon yapılır. Bu insizyonda cilt ve cilt altı geçirdikten sonra tensor fasciae latae dediğimiz dokuya gelinir ve bu tensor split bir şekilde ayrılır. Daha sonra karşımıza trokanterik bursa dediğimiz yapı çıkar. Trokanterik bursa eksi edildikten sonra kalçanın arka tarafında kapsüle ulaşılır. Kapsüle ulaşılmadan önce dış rotator kas grubu dediğimiz ve piriformis tendonu dediğimiz tendon bulunur. Bu tendon üzerleri sıyrılarak güzelce görüldükten sonra bazı durumlarda dikişle bağlanıp yerine tamin edilir. Bazı durumlarda bu gerekmez ve sadece tenotomi yapılır. Bu dış rotatorlar femur uyluk kemiğinin üst arka tarafından kaldırıldıktan sonra eklem kapsülü beyaz ve güzel ve net bir şekilde görüntülenir. Gluteus medius ve minimus tendonlarının kaslarının altına atılan ekartörler sayesinde kapsülün tamamı güzel bir şekilde görüntülenir. Daha sonra kapsülotomi yapılır. Yani eklem kapsülü T şeklinde kesilir. Kapsül rezeke edilir ve femur başına ulaşılır. Femur başı yuvadan çıkarıldıktan sonra osteotomi yapılarak kireçlenmiş olan baş ameliyat sahasından uzaklaştırılır. Daha sonra yuvanın çevresindeki eklem kireçlenmeleri, eklem kapsülü, kemik çıkıntıları temizlenir ve yuvada oyma işlemine geçilir. Oyucular yardımı ile kalça yuvası kıkırdakları ve kireçlenmeleri temizlenir. Uygun hedeflenen boyuta ulaşılır. Ulaşıldıktan sonra deneme protezlerle kalçanın sıkışması, orijinal protezin büyüklüğünün hesaplanması ve denenmesi gibi süreç tamamlanır. Daha sonra orijinal protez ebatına karar verildikten sonra orijinal protez boyu açılır ve yuvaya takılır. Protez yuvaya takıldıktan sonra vidalarla kemiğe sabitlenir. Ancak buradaki tabii ki primer hedef primer sıkışmadır. Yani astabüler kapın yuvaya sıkı pres bir şekilde oturmasını planlıyoruz. Stabiliteyi arttırmak için de biz Ortopedi İstanbul olarak genelde 1 veya 2 vida kullanıyoruz. Daha sonra liner dediğimiz aparatın takılmasına geçiyoruz. Bu astabüler liner seramik olabilir, polietilen olabilir. Polietilenler de açılı ve açısız diye iki türlüsü vardır. Hastadan hastaya hangisini kullanacağımızı karar vermek biz doktor ve hasta olan ameliyat öncesi görüşmelerde veya ameliyat içerisinde hangisinin gerektiyse onu kullanmaktayız. Yuva ile işimiz bittikten sonra femura geçiyoruz. Uyluk kısmında oyucular yardımıyla femur oyulur, raspalama yapılır. Daha sonra deneme protezler femura takılır ve deneme başlar da takılaraktan kalça eklemi redükte edilir. Burada kalça eklemi yerine oturtulduktan sonra stabilite testlerine bakılır. Normalde kalça uyluk kısım ve acetabulum yuva kısmının belli bir inklinasyon ve anteversiyonda olması gerekmektedir. Bu açıları uygun bir şekilde ayarlandığını hem kontrol etmek hem kalça eklem protezinin stabilitesini kontrol etmek amacıyla son olarak deneme protezlerle bu testleri yapıyoruz. Eğer ki kalça stabilse orijinal protezleri açıyoruz ve
takıyoruz. Daha sonra orijinal protezi taktıktan sonra stabilite testlerimizi yapıyoruz. Bacak boy kontrolünü yapıyoruz. Ve ameliyatla işimiz bitiyor. Kalça eklemi yıkanıyor ve tensör fasiye, cilt altı, cilt gibi açarken kestiğimiz dokuları olduğu gibi aynı şekilde tamir ederek ameliyatı sonlandırıyoruz.